Evet sevgili Halk TV izleyicileri, operatör doktor Özgür Akşan'la birlikte bel ve boyun ağrılarını konuşmaya devam ediyoruz. Sizler de bize sorularınızla, telefonlarınızla katılabilirsiniz. 0532 414 35 35 nolu telefondan ve Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Evet. Geçen programımızda işte gençlerden bahsettik. Evet. Teknolojiye olan yakınlıklarının boyun düzleşmesine neden olabileceklerini konuştuk. Ve şunu sormak istiyorum devamında. Evet. Boyun ağrılarına neden olabilecek başka hastalıklar var mı? Tabii. Boyun düzleşmesinden başka. Ya şimdi sonuçta boyun bir kemik yapı ve kasla tutturulan bir yapı. Kemik yapının rahatsızlıklarında, böbrek yetmezliklerinde, kalsiyum eksikliklerinde, menopoza girdikten sonra olan problemlerde boyun ağrıları artabiliyor. Artık gençlerden hatta sorular da geldi. Hani biz genç değiliz, bizim boynumuz ağrıyor diye. Şimdi de geliyoruz orta yaş grubuna. Yaşlı demiyorum, kızmasınlar bana. Bunlarla ilgili menopozdan sonra boyun ağrıları artabilir. Kemik yoğunluğu, densite dediğimiz azalmasına bağlı. Aynı zamanda bazı kas hastalıklarında da bunlar olabilir. Bunlar farklı sendromlarda olabilir. Romatolojik hastalıklarda da boyun ağrıları olabilir. Tekrar söylediğimiz gibi bunların kan tahliliyle birlikte çözümü var. MR'la birlikte ileri tanı tetkik tedavileri var. Bunlara göre hareket ediyoruz. Anlıyorum. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum hemen bunun da yeri gelmişken. Şimdi boyun ağrısına neden olabilecek diğer hastalıkları söyledin bize, ilettin. Evet. Bir de halk dilinde kireçlenmeden bahsediliyor. Evet, doğru. Şimdi bu da sanıyorum baş ve boyun ağrısına neden olabilecek bir şey. Bu neden kaynaklanıyor? Kireçlenme nedir? Yani şimdi kireçlenme, ankiloz deniyor tıpta bununla ilgili. İlerleyen yaşla birlikte bazı kemik yapıları bozulmaya başlıyor ve bunu tutturmak amaçlı hani kendini daha fazla geliştiremediğinden dolayı yeni değişik farklı iyi olmayan ama yerine konulabilecek başka bir şey olmadığından dolayı bir kemik yapısı meydana geliyor. Bunlar da işte osteofit dediğimiz kemik çıkıntılar oluyor. Parmaklarda, bayanlarda, erkeklerde ayak topuklarında topuk dikeni denilen çıkıntılar. Bu boyunda da başlıyor. Bu topuk dikeni vesaire de kireçlenmeye bağlı olan Kireçlenmenin etkinliğiyle birlikte olduğu söyleniyor ama bunun başka patolojik olarak da sert basıya bağlı, genetiksel yatkınlığa bağlı da oluyor. Özellikle bu kireçlenmelerden sonra boyun ağrılarımız başlıyor. Ama tabii bazı durumlarda kireçlenme de iyi. Mesela boyunda kayma olan hastalarımızda kireçlenme olduktan sonra kayma bir miktar daha yavaşladığından dolayı ağrılar durabiliyor. Sonuçta vücut kendini bir şekilde toparlamaya, korumaya, kurtarmaya çalışıyor. Evet, bir şekilde kendine bir koruma alanı oluşturuyor. Oluşturmaya çalışıyor elinden geldiği kadarıyla. Şimdi baş ve boyun ağrısı dedik. Gelelim en kritik yere. Hangi aşamada, hangi bulguları kendimizde hissettikten sonra boyun fıtığından şüphe eder hale gelmeliyiz? Evet, güzel soru. Hani ilk programımızda da konuştuk. Özellikle kol ağrılarımız olduğu zaman hep dedik ki hani bir hafta 10 gün bekleyebiliriz ama kol ağrıları olursa MR çekilmeliyiz dedik. Uzman doktorumuza gitmeliyiz. Buradan sonra İlaç tedavisi yaptık. Olmadı, toparlayamadık. Eve dedik hani dondurma tedavisi uyguladık. Mesela boyun ağrısı geçmedi ama çok şiddetli kol ağrıları var. Gene bir türlü problemlerimiz geçmiyor. Bu sefer güçsüzlükler var. Mesela hasta diyor ki hocam diyor ben diyor bu kalemi tutamıyorum. Elimde bir yumurtayı tutamıyorum. Çok ağrım var. Sabah kalktığımda kolum uyuşuk tamamen hiçbir şey hissetmiyorum. Burada MR bulgusunda özellikle kanala doğru bir bası varsa burada fıtığın çıkartılması lazım. Neden çıkartılması lazım? Eğer çıkartılmaz hastanın güçsüzlüğü olabilir kolda. Güçsüz bir kolla birlikte hastanın zaten diğer koluna bütün yük bineceği için ve güçsüzlük olacağı için mutlaka cerrahi geçirmeli. Peki şunu da sormak istiyorum. Kolda güçsüzlük dedik. Evet. İşte bir yumurtayı taşıyamamak. Ben çok duyuyorum. Bir poşet dahi taşıyamıyorum. Kolum çok ağrıyor. Bu ağrıları çekiyorum. Kimine sinir sıkışması teşhisi de konuyor. Evet. Şimdi bu poşetleri taşıyamama şimdi o herkeste var. Ya da taşımalı mıyız? Evet, bence taşımalıyız. Neden taşımayalım ki? Yani orayı taşımayalım. Merdivenden çıkmayalım. Hiçbir yere yani eskiden bunlar oluyordu. Şimdi hep gene aynı konuya geliyorum. Sevgili Özgür aslında söylemek istediğim şey şu. Gereğinden fazla yük taşımalı mıyız? Yani ya aslında minimalistliğe gidiyor hayat. Yani ürünler azalıyor, küçülüyor. 1 kilo olan muhteviyat 890 gramda satılıyor. Artık değişiyor yani küçülüyor. Taşımamız kolaylaşıyor. Bence mukavemet
azalıyor. Neden? Gene aynı konuya geliyoruz. Organik beslenme azaldığı için insanların hareketsizliği olduğundan dolayı insanların artık birçok şeye tahammülü kalmadı. Evet. Çok da hızlı bir hayat var. Hemen kalkıp işi halletmemiz lazım. Akşam dönüp tekrar işlere, eve dönmemiz lazım. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Hayat çok hızlandı ama vücut bunu kaldırabilecek durumda değil. Ama sonuç olarak sorunuzun cevabı bence taşımalı. Ama her şeyi de yapmak istiyoruz. Taşımak da Yapmalıyız istiyoruz. ya. Evet. Merdivenleri de koşarak çıkmak istiyoruz. Yani herkes çıkabilsin istiyorum. Bence çıkmalı. Poşetleri Bence de. de taşımalı. İşte o poşet taşınca kolum uyuşuyor. Boyun ağrımı oluyor, kol ağrımı oluyor. Bunların tabii uzman hekimle değerlendirilmesi lazım. Bunların birçok sebebi olur. Fibromiyalji olabilir. Dediğiniz gibi el bileğe sıkışması olabilir. Boyundan kaynaklanan ufak tefek rahatsızlıklar olabilir ama bunlar tabii ki cerrahi değil yani. Onun daha iyi spor yaparak bunu kendini geliştirmesi lazım hastanın. Yani buradan şu mesajı da izleyicilerimize verebiliriz. Her ağrı, her boyun ağrısı da boyun fıtığı demektir anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Bunun belli aşamaları var. O Kesinlikle. aşamaları takip etmek gerekiyor. Kesinlikle. Sonrasında cerrahi müdahale gerekiyorsa cerrahi müdahale de yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Peki ameliyat çözüm müdür? Yani artık ağrıları son noktaya gelmiş ve işte siz cerrahlar tarafından ameliyat edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olunmuş bir hasta. Evet. Ameliyat olduğu takdirde ömür boyu çözüm müdür? Şimdi bu soru çok güzel soru. Buna Bunu dürüstçe çünkü cevap çok ver. soruyorlar. Evet, hep Ben de soruluyor. sormak şimdi istedim. burada işte telefonlarımızdan da hemen şimdi basarlar. Ben ameliyat oldum, iyi olmadım Evet. diye. Bu arada izleyicilerimize tekrar Evet. telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0532 414 35 35 numaralı telefondan operatör doktor Özgür Akşan Bey'e ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz.